Tekrar hoş geldiniz dostlar. Kader birliği yapmış yoldaşlarım. Gözlerinizi dört açın, nefesinizi tutun ve şu an bulunduğumuz arazinin sessizliğini dinleyin. Bugün burada, arazide karşılaşabileceğiniz en zarif, en estetik, en zengin ama çözümü en çok matematik ve geometri gerektiren o muazzam işareti, salkım üzüm sembolünü konuşacağız. Bana hocam, bu bağ bozumudur. Burada şarap mı yapıyorlardı? Şarapçı mı yatıyor? Gibi sığ ve basit düşüncelerle gelmeyin. Eğer sert bir kayanın bağrında tüm ihtişamıyla duran bir salkım üzüm varsa, orada ekşimiş şarap değil, o şarabın ve bağların satın alabileceği en değerli şeyler. Elmaslar, yakutlar, zümrütler ve saf altınlar vardır. Üzüm, kadim dillerde bereket demektir. Ama definecilik lügatında bu bereket, buğday çuvalı veya bakır para değil, doğrudan doğruya mücevher kesesidir. Not defterlerinizi çıkarın, kalemlerinizi hazırlayın. Bugün burada sadece taş kırmayacağız. Sanat tarihiyle kuyumculuğu, teolojiyle jeolojiyi birleştirip arazinin en pahalı şifresini çözeceğiz. Sanki şu an o üzüm salkımının işlendiği mermer bloğun önündeyiz ve ben parmağımla taneleri tek tek sayarak size anlatıyorum gibi dinleyin. Salkım üzüm işaretinin tarihsel kökeni, teolojik evrimi ve gizli örgütlerdeki yerine bakacak olursak, arazide karşınıza çıkan o zarif üzüm salkımını çözebilmeniz için, önce o çekici vuran elin hangi medeniyete, hangi inanca ve hangi korkuya hizmet ettiğini iliklerinize kadar anlamanız gerekir. Üzüm salkımı, insanlık tarihinin en eski, en köklü ve anlamı en çok katmanlaşmış sembollerinden biridir. Adeta zenginliğin ve kutsallığın taşa kazınmış manifestosudur. Bu işaretin serüveni, antik çağda şarap ve neşe tanrısı Dionysos kültüyle başlar. O dönemde üzüm, yaşamın coşkusunu, doğanın bereketini ve öteki dünyadaki sonsuz ziyafeti simgelerdi. Roma'nın zengin tüccarları ve senatörleri, şarap ticaretinden kazandıkları devasa serveti ve soyluluklarını simgelemek için mezar stellerine, lahitlerine bu motifi işletirlerdi. Ancak bizim için asıl kırılma noktası, sembolün Hristiyanlıkla birlikte geçirdiği büyük dönüşümdür. Hazreti İsa'nın "ben asmayım, siz çubuklarsınız" sözüyle üzüm, İsa'nın kanını, kilisenin birliğini ve cemaatin sadakatini temsil etmeye başladı. Bizans döneminde kilise hazineleri, ayinlerde kullanılan altın kadehler ve kutsal emanetler saklanırken, üzüm motifi bir mühür olarak kullanıldı. Fakat definecilik açısından en kritik, en can alıcı dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Anadolu'da yaşayan Ermeni ve Rum ustaların dönemidir. Anadolu'daki kuyumculuk, taş ustalığı ve sarraflık meslekleri büyük oranda Ermeni ustaların elindeydi. Bu zanaatkarlar 19. yüzyılın çalkantılı dönemlerinde şahsi servetlerini, dükkanlarındaki işlenmiş mücevherleri ve aile yadigarlarını saklamak zorunda kaldıklarında mesleklerine en uygun sembol olan salkım üzümü seçtiler. Çünkü üzüm taneleri yan yana dizilmiş değerli taşlara benzerdi. Yani arazide gördüğünüz o üzüm, bir eşkıyanın kaba saba soygun parası değil, bir kuyumcunun, bir sarrafın veya bir kilise başrahibinin milimetrik hesaplarla sakladığı envanter defteridir. Bu yüzden üzüm işareti, kaba kuvvetin değil, ince zekanın ve sanatın ürünüdür. Arazide sınıflandırma, mücevherat gömüleri, kilise envanterleri ve kasa mantığı konusuna gelince, her üzüm salkımı aynı kapıya çıkmaz. Tanesi, yaprağı, sapı ve duruşu size bambaşka hikayeler anlatır. Bu yüzden arazide sınıflandırmayı çok iyi yapmanız, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz gerekir. Gömü çeşidi bakımından üzüm salkımı iki ana kategoriye ayrılır: mücevherat gömüleri ve kilise hazineleri. Eğer salkım sivil bir yerleşim alanında, eski bir Ermeni evinin bahçesinde, kuyu başında veya değirmen civarındaysa, bu %90 ihtimalle kuyumcu veya tüccar gömüsüdür
Burada bakır, bronz veya gümüş para beklemeyin. Burada bekleyeceğiniz şey elmas, yakut, zümrüt gibi değerli taşlar ve işlenmiş altın takılardır. Çünkü üzüm az yerde çok değer taşıyan emtianın sembolüdür. İkinci kategori ise kilise hazineleridir. Eğer işaret bir manastır kalıntısında, şapel girişinde veya papazın evine yakın bir noktadaysa, bu salkım kilisenin altın şamdanlarını, vaftiz kaselerini ve ayin eşyalarını temsil eder. İşaret sınıfı olarak üzüm salkımı hem bir envanter işareti hem de bir nokta işaretidir. Envanter işaretidir çünkü üzerindeki her bir tane gömünün miktarını, kaç kese olduğunu veya kaç parça değerli eşya içerdiğini net bir şekilde söyler. Nokta işaretidir çünkü üzüm salkımı taşınabilir bir nesneyi temsil ettiği için, gömüsü genellikle kilometrelerce uzakta değil, işaretin çok yakınında, görüş mesafesinde, hatta bazen işaretin yapıldığı kayanın bizzat içindedir. Bu işarette boşluk aramaktan ziyade, kaya kasası ve kapalı mağara mantığıyla hareket etmek sizi sonuca götürecek en doğru stratejidir. Şimdi beni çok dikkatli dinleyin. Çünkü burası işin laboratuvar kısmıdır. Detaylı çözüm matrisi ve varyasyonlar şöyledir. Birincisi, tam ve düzgün salkım. Taneleri eksiksiz, sapı belirgin ve yanında yaprağı olan estetik bir salkım. Bu, Ermeni kuyumcuların ve zengin tüccarların malım tamdır, eksiği yoktur beyanıdır. Çözüm tamamen matematiktir. Önce oturup sabırla üzüm tanelerini tek tek sayacaksınız. Örneğin 33 tane. Bu sayı iki hayati bilgi verir. Ya hedef 33 adım mesafededir ya da gömü 33 parça halindedir. Yönü bulmak için üzümün yanındaki yaprağa bakın. Yaprağın ucu nereyi gösteriyor? Veya yaprağın sapı hangi yöne kıvrılmış? O yön sizin pusulanızdır. Hedef, yaprağın gösterdiği yönde, salkımın bulunduğu kayaya şekil olarak benzeyen, daha küçük bir kaya veya zemine gizlenmiş kapalı bir mahzen girişidir. Mal, kiler tipi, rafları olan bir odadadır. İkincisi, üzüm salkımı define işaretinin taneleri eksik veya koparılmış salkım. Salkımın üzerinde bazı taneler oyulmamış, boş bırakılmış veya sanki bir kuş tarafından yenmiş gibi eksiktir. Bu, arazideki en kurnaz şifrelemedir. Anlamı, alındı süsü verilmiş ama aslında yön şifresidir. Salkımı bir harita, bir kroki olarak düşünün ve araziye oturtun. Definecilikteki üzüm define işareti salkımında eksik olan tanenin konumu, arazideki hedefin konumudur. Örneğin salkımın sağ alt köşesindeki tane yoksa, arazide sağ alt çaprazda dikkat çeken bir çukur, bir kuyu veya bir tümsek arayın. Ayrıca bazen eksik tanenin olduğu yer, ana kayada Horasan sıvası ile kapatılmış, içi değerli taş dolu küçük bir müjde kasasıdır. Eksik tanenin yerine parmağınızı sokun, tıklatın, ses farkını dinleyin. Üçüncüsü, sapından asılı salkım. Mağara tavanında, kemer girişinde veya dik bir kayada, yerçekimine uygun şekilde aşağı sarkan üzüm. Bu, eşkıyaların ve Bizans rahiplerinin Tanrı'nın lütfu yukarıdan gelir mantığıdır. Anlamı nettir, mal aşağıdadır. Burada yön aramanıza gerek yoktur. Salkımın tam altına, zemine odaklanın. Salkımın en uç noktasından hayali bir çekül sarkıttığınızda, ipin zemine değdiği nokta kazılacak yerdir. Salkımın boyunu ölçün. Örneğin 20 santimetre. Bu size kazılacak derinliği genellikle 2 metreyi verir. Zeminde genellikle 50-60 santimetre derinlikte bir kapak taşı bulunur. Dördüncüsü, tabak veya tepsi içinde üzüm. Üzüm salkımı tek başına değil, bir çanağın, tabağın veya tepsinin içinde betimlenmiştir. Bu işaret, sunuma hazır hazine demektir ve genellikle bir mezar hediyesini işaret eder. Çok yakında, muhtemelen işaretin olduğu kayanın altında veya hemen arkasında bir oda mezar vardır. Bu mezar, yüksek statülü bir kadına veya bir din adamına aittir.
İçindeki eşyalar, mezar odasının içindeki sekilerin üzerine bir tepsi gibi dizilmiştir. Giriş çok iyi gizlenmiştir ama tuzak ihtimali düşüktür. Beşincisi, yılanlı veya kuşlu üzüm. Üzüm salkımını yemeye çalışan bir kuş, define işareti veya salkıma sarılmış bir yılan define işareti vardır. Eğer yılan define işareti varsa, durum ciddidir, gömü zehirlidir veya mekanik bir tuzakla korunuyordur. Yılan define işaretinin başı giriş yönünü gösterir. Eğer kuş define işareti varsa, bu genellikle bir kadın mezarıdır. Kuş define işaretinin gagası yönü gösterir. Eğer kuş üzümü yiyorsa, mal tüketilmek üzere, yani kolay alınabilir bir yerdedir. Mağara tavanında veya duvarındaki bir sıvanın arkasındadır. Türkiye coğrafyasında bölgesel farklılıklar ve jeolojik analize bakacak olursak, Kapadokya ve İç Anadolu bölgesinde antik çağdan beri şarapçılık merkezidir. Buradaki üzüm salkımı, define işaretleri genellikle yeraltı şehirlerinin içindeki gizli şarap mahzenlerini veya zengin tüccarların savaş zamanı mallarını sakladıkları gizli depoları gösterir. Üzüm salkımı define işaretleri genellikle kapı girişlerindeki kilit taşlarında veya şırahanelerin duvarlarında bulunur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Süryani ve Ermeni taş işçiliğinin zirvesidir. Buradaki üzüm, define işaretleri sanat eseridir. Kiliselerin, manastırların duvarlarında, sütun başlarında kabartma olarak görülür. Bunlar genellikle kilise vakfı mallarını işaret eder. Gömü kilisenin içinde, mihrabın altında, vaftiz havuzunun tabanında veya papazın odasındaki taban taşının altındadır. Ege bölgesinde, Efes ve Milet gibi antik kentlerin mirası ve Rum mübadelesi etkisi vardır. Rum evlerinin girişlerinde, bahçe duvarlarında veya çeşme alınlıklarında görülür. Bu tam anlamıyla bir ev saklamasıdır. Üzüm salkımı define işareti olan taşın arkasında, o duvarın dibinde veya bahçedeki asırlık çınar ağacının altında, küp içinde altın ve zinet aranır. Bu define ve arkeoloji videomuzda sözlerimi bitirirken, arazide hayati önem taşıyan teknik detayları ve uyarıları veriyorum. Birincisi, taşın cinsi ve kalitesi. Gerçek bir üzüm define işareti, asla yumuşak, ufalanan, kalitesiz bir kayaya yapılmaz. Üzüm define işareti, zenginlik işaretidir ve mutlaka sert, kaliteli kayalara işlenir. Eğer yumuşak bir tüf kayada, parmakla kazınabilen bir üzüm define işareti görürseniz, bu ya sahtedir ya da çoban işidir. İtibar etmeyin. İkincisi, tane analizi ve kasa kontrolü. Üzüm define işaretinin tanelerine büyüteçle çok dikkatli bakın. Bazen tanelerden biri diğerlerinden farklı renktedir, daha parlaktır veya hafifçe çıkıntılıdır. O tane aslında bir kapaktır, bir tıpadır. Onu nazikçe kırdığınızda içinden tek bir değerli taş çıkabilir. Bu taş, tüm gömünün anahtarı veya bizzat kendisi olabilir. Üçüncüsü, dedektör yanılgısı. Üzüm define işareti, taş ve mücevher ağırlıklı olduğu için standart metal dedektörleri elmas, zümrüt gibi taşlara sinyal vermez. Gömü oradadır ama cihaz ötmez. Bu yüzden cihaz ötmedi, burada bir şey yok deyip gitmeyin. Mutlaka boşluk tespiti yapın veya kasa kontrolü gerçekleştirin. Dördüncüsü, mikro işaretler. Üzüm define işaretinin salkımının sapında veya yaprağının damarlarında çıplak gözle görülmeyen mikro işaretler olabilir. Bunlar son noktayı veren en hassas verilerdir. Özetle dostlarım, salkım üzüm define işareti, defineciliğin aristokrat işaretidir. Kaba kuvvetle, balyozla değil, zarafetle, matematikle ve sabırla çözülür. O üzüm salkımı define işareti oradaysa, onu yapan usta sadece taşı değil, ışığı, gölgeyi ve geometriyi de kullanmıştır. Taneleri sayın, bereketi bulun. Gözünüz parlak taşlarda, aklınız hesapta olsun. Rastgele.